Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara bölgesinde yaşanması muhtemel olan olası bir depreme karşı bu bölgedeki aşırı nüfusun azaltılması yönünde harekete geçti. Bu nedenle özellikle İç Anadolu bölgesindeki şehirler başta olmak üzere 14 farklı ilde sanayi havzaları oluşturulacak. Buna göre bakanlık, Marmara bölgesinde deprem riski yüksek olan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ gibi illerdeki sanayi merkezlerinin ve organize sanayi bölgelerinin risk analizlerini başlattı. Bu analizler ışığında mevcut sanayi alanlarının dayanıklılığı ölçüleceği gibi aynı zamanda yeni sanayi alanlarının coğrafi dağılımı da planlanacak. İşte bu planın adı da Ulusal Sanayi Alanları Master Planı. Peki bunun Türkiye'ye faydası ne? Videoyu beğendiysen analiz etmeye başlıyorum. 85 milyonu aşan nüfusumuzla dünyanın en kalabalık 17. ülkesi konumundayız. Ancak bu devasa nüfusun büyük bir kısmı ülkemizin batı bölümünde ve kıyı bölgelerinde yaşıyor. İstanbul ise tek başına birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Yaklaşık 16 milyon insana ev sahipliği yapan bu mega kent en kalabalık şehrimiz ve Türkiye nüfusunun %18'ini oluşturuyor. Ancak yüz ölçümü açısından kıyaslama yapıldığında durum tam tersini gösteriyor. İstanbul, Türkiye topraklarının sadece ama sadece %0,68'ini kaplıyor. Yani istatistiksel olarak ülke nüfusunun yaklaşık %18'i Türkiye topraklarının %1'inden daha küçük bir kısımda yaşıyor. Peki geriye kalan nüfus ülkenin tamamına eşit şekilde dağılmış durumda mı? Gelin buna da hızlıca göz atalım. Şu anda ChatGPT verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık illerini ve sahip oldukları nüfusları görüyorsunuz. Nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşması aslında bu bölgelerin sunduğu doğal ve ekonomik avantajlarla doğrudan ilişkili. Bu bağlamda Marmara bölgesi Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olarak öne çıkıyor. Sıralamada yer alan ilk 10 şehirde yaklaşık 42,3 milyon insan yaşıyor. İstanbul'a yaptığımız matematik hesaplamasını Marmara'ya da yapacak olursam Marmara bölgesi Türkiye topraklarının yaklaşık %20'sine denk geliyor. Yani kabaca Türkiye nüfusunun yaklaşık %50'si ülke topraklarının yalnızca %20'sinde yaşıyor. İşte bu nedenle Ulusal Sanayi Alanları Master Planı benim için çok değerli ve takip edilesi bir proje. Bu projenin daha fazla dillendirilmesi ve gündeme getirilmesi gerekiyor. Zira Marmara bölgesi birçok sanayileşmiş şehre ev sahipliği yapmasına rağmen Anadolu bölgesinde bu noktada bir gelişim söz konusu değil. İşi böyle basit ve yüzeysel anlatmak istemiyorum. O yüzden gelin rakamlarla analiz edelim. Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında yayımladığı habere göre Türkiye 2023'te toplam 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu miktarın 154 milyar dolarlık kısmı yalnızca Marmara bölgesinde bulunan 5 şehirden sağlandı. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası'nın 2016 yılına ait ISO 500 verilerine göre Türkiye'deki en büyük 500 sanayi kuruluşunun 266'sı yine Marmara bölgesinde yer alıyor. Marmara bölgesinin öne çıktığı bir diğer alansa eğitim. Vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere Türkiye'de toplam 205 üniversite bulunuyor ve bunların 68'i Marmara bölgesindeki şehirlerde yer alıyor. Yani kısacası Marmara bölgesi Türkiye'nin üniversite ihtiyacının yaklaşık %33'ünü tek başına karşılıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirler 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızla sanayileşti ve bu nedenle yoğun göç almaya başladı. Buna bağlı olarak altyapı, eğitim ve kamu hizmetleri de bu şehirlerde daha hızlı gelişti. Anadolu'daki nüfus hızlıca bu bölgeye kaydı ve Türkiye'nin demografik dağılımı homojen olmadı. Ancak deprem gibi bir gerçeği göz ardı ederek sanayi ve üniversite yatırımlarını bu bölgede arttırmak ne kadar doğru? Bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. İşte tam da bu noktada Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'ndan bahsetmek gerekli. Bu planın en dikkat çeken yönlerinden birisi 14 farklı ilde yeni sanayi havzalarının oluşturulacağı iddiası. Bu bölgeler deprem riskinin görece daha düşük olduğu İç Anadolu ve Doğu Akdeniz hattında yer alıyor. Öne çıkan iller arasında şu iller var: Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Samsun, Mersin, Kırşehir ve Karaman. Celal Şengör daha önce sanayi bölgelerinin Karaman'a taşınmasını tavsiye etmişti. Peki bu stratejinin temel amaçları ne? Bana kalırsa birincisi deprem riskine karşı üretim ve lojistik altyapısını korumak.
Az önce anlattığım gibi Marmara bölgesi Türkiye'nin üretim, ihracat ve lojistik altyapısının merkezi konumunda. Herhangi bir büyük deprem burada yaşanırsa Allah korusun sadece can kaybı değil, ulusal üretim kapasitesinde de ciddi aksama yaşanabilir. Bu nedenle sanayi kapasitesinin dağılarak riskin azaltılması hedefleniyor. İkincisi ise bölgesel kalkınmayı desteklemek ve göç dengesini oluşturmak. Zira sanayi faaliyetlerini sadece Marmara'ya değil Anadolu'ya yayılması bölgesel olarak gelir farklılıklarının azaltılmasını sağlayacak. Aynı şekilde yerel istihdam fırsatlarının arttırılması ve göç baskısının hafifletilmesini de sağlayacak. Bu bağlamda yeni sanayi havzalarının oluşturulması Anadolu şehirlerinde yeni istihdam ve yatırım hatlarının açılması anlamına geliyor. Öte yandan son zamanlarda tersine göçler yaşanmaya başladı. İstanbul'da artan yaşam maliyetleri ve olası bir deprem korkusu nedeniyle insanlar ya memleketlerine ya da deprem riski az olan bölgelere taşınmak istiyor. Ama tam da bu noktada gelecek kaygısı öne çıkıyor. Çünkü yine aynı insanlar evet gitmek istiyorum ama gidersem nerede çalışırım, nasıl para kazanırım kaygıları nedeniyle başka şehire taşınmıyor ve deprem korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla Anadolu'nun sanayi açısından kalkınması gerçekten İstanbul'un nüfusu açısından olumlu etkilere neden olabilir. İstanbul şu anda kapasitesinin çok üzerinde bir nüfusa sahip ve her geçen gün hem enine hem de boyuna genişliyor. Elbette bu sırada doğası ve temiz havasını da kaybediyor. Şu anda yeni havalimanı yakınlarında yeni bir şehir kurulmaya başlandı ve bu nereye kadar gidebilir inanın bilmiyorum. Ben insanlara İstanbul'dan taşının demiyorum. Ama şu da bir gerçek ki bugün İstanbul'da yaşayan birçok insan kaygı, stres ve korkuyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bu projeyi desteklediğimi söylemek isterim. Türkiye en kısa zamanda Almanya'nın demografik yapısını kendine referans almalı ve nüfusunu doğru bir şekilde ülkenin geneline dağıtmalı. Almanya bu konuda gerçekten çok başarılı bir ülke. Nüfus dağılımı bu şekilde. Velhasıl bu politika sadece afet güvenliği odaklı bir plan değil. Aynı zamanda sanayinin daha geniş alanlara yayılması ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için çok önemli. Ancak şu anda ucu açık ve ne kadar sürede gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Çalışmalar halen planlama ve değerlendirme aşamasında. Peki siz bu projeyi destekliyor musunuz? Mesela bir gün şöyle bir şey yaşansa bunu destekler misiniz? Devlet İstanbul'dan ayrılacak olanlara teşvikler verse yeni bir şehre taşınmak ister miydin? Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. 200 bin yolunda kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük katkılarınız videonun daha fazla insanın önüne çıkmasını sağlayacak. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.